Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Hindistan'ın çöp olan 3 milyar dolarlık denizaltısı. Bu denizaltı Hindistan'ın yerli ve milli olarak ürettiği tek düzgün nükleer denizaltısıydı. Test sırasında garip bir hata ile kullanılamaz hale geldi. Aslında bu durum Pakistanlı kardeşlerimiz için çok büyük bir fırsat. Çünkü Hindistan'la savaş halindeler ve bir bakıma bulup vurmalarına gerek kalmadı. Bir denizaltıyı vurmayı bırakın bulmak bile çok zor. Peki bu olay nasıl oldu? Hindistan donanması neler kaybetti? Veya Pakistanlı kardeşlerimize faydası ne olur? İncelemeye başlayalım. Hindistan tarihten bu yana mandalar altında kalan bir devlet. Ancak bulunduğumuz yüzyıl içinde bu prangalardan kurtulmayı başarmış. Başarmış ve askeri gücün önemini de iyice kavramış. Baktığımız zaman dünyanın 4. büyük savunma bütçesine sahip, yaklaşık olarak 61 milyar dolar. Bunun yanında güç olarak da 4. sırada, bizi katlamışlar diyelim. Üstüne son yıllarda bu gücü fazlaca göstermeye başladılar. Öyle ki Akdeniz'e kadar kollarını uzatmaktalar. Ermenistan'a verdikleri destek bunun cabası. Aslında bakarsak yapmaya çalıştıkları şeyler biraz anlamsız. Evet, güçlü görebilirsiniz, ancak her noktada kolunuz olması için 61 milyar doları katlamanız lazım. Yani herkese düşman olursanız isterseniz uzay teknolojisine sahip olun. Bir Amerika değilseniz sonunuz elbet kötü olur. Mesela düşmanları arasında menfaatine göre Amerika ve İngiltere, daimi olarak da Çin ve Pakistan'ı görüyoruz. Bu kadar fazla ve güçlü düşmana sahip olmaları onları parçalayabilir. Üstelik daha test sırasında denizaltı batırmak, amatörlüklerinin başka bir ilanı. Ne oldu derseniz, olaya hemen geliyoruz. Ancak önce Pakistan için değerine bakalım. Sonuçta bu olay en çok onları ilgilendirir. Önce değerinin büyüklüğünü anlamazsak olay size basitmiş gibi görünebilir. Şöyle bir hesap yaparsak bu INS Arihant adındaki denizaltı Pakistan'ın 6 adet herhangi bir gemisini veya anakarasındaki tüm stratejik noktaları tehdit etmekte. Durum ciddi. 3 milyar dolarlık nükleer yüklü bir denizaltıdan bahsediyoruz. Bunun içine her şeyi koyabilirsiniz. Üstelik normalde Hindistan'ın ürünleri ekonomik. Ona rağmen 3 milyar dolar. Bir de çöp olsa da tehdit hala ciddi sayılabilir. Çünkü bu denizaltının yenileri gelecek. Bu onlar için ön bilgi aşamasıydı. Tabii böyle bir bozulma olmasa da bize bazı noktaları gösterdi. Hintlerin beceriksizliğini. Böyle bir ordu savaşmayı bilen devletlerle ne yazık ki baş edemez. Ne demek istediğimi anlayacaksınız deyip denizaltıya ne olduğuna artık geçelim. Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Hata sistemsel bir arıza değil, insansal bir hata olduğu Hindistan Savunma Bakanlığı tarafınca doğrulandı. Ama sistemlerinde hata olması onlar için daha gururlu olurdu. Çünkü açıklanana göre denizaltı daldıktan sonra arkadaki kapaklar açık unutulmuş. Sonrasında sevk sistemlerine dolan su bu yapıyı çöp haline getirmiş. Yani bildiğiniz kapağı açık unutup içine su dolan bir denizaltı. Ne kadar itiraz edilse de kısa zamanda çözülecek bir sorun değil. Çünkü tuzlu su bütün iç elektronik aksamına zarar vermiş. Dediğim gibi zaten kısa zamanda da çözülememiş, olay 2017'de yaşandı, bir yıl içinde tamir edilebildi. Ancak tamir edilse de tuzlu su ve elektroniği bilirsiniz. Bir kere zarar verdikten sonra araç düzgün dikiş tutmaz. İlla ki farklı noktalarda elektronik sıkıntılar çekecektir. Üstüne bu Hindistan'ın ilk nükleer denizaltı projesi. İlkler her zaman problemlidir çünkü yapmayı yeni öğrenirsiniz. Bu yeni deneyimin üstüne su basmış olması denizaltının ömrü boyunca çekebileceği sıkıntıların başlangıcı. Sonuçta bu da demek oluyor ki kendileri biraz amatör bir ordu. Savaş zamanı böyle bir olayın yaşanması kabul edilemez. Siz 3 milyar dolar harcayıp nükleer füze ve kalp koyacaksınız, sonra gidip su basacak. En çok dikkat edilen proje olmasına rağmen su basacak. Böyle bir ekibe daha diyecek bir şey yok. Peki olaya baktık ama nükleer deyip duruyorum. Denizaltının özelliklerine hiç girmedik. Bu araç neydi ki yapılan salaklığın boyutu bu kadar büyük? Neden üzerine titrendi?
İlk olarak INS Arihant adındaki aracın öne çıkan kısmına bakalım. Bu devasa canavar nükleer bir kalbe sahip. Bu da sınırsız menzile sahip olduğu anlamına gelmekte. Ayrıca bu teknolojiye sahip olmaları takdire şayan. Bulunduğu coğrafya için biçilmiş kaftan. Çünkü Hindistan'ın büyük okyanus sınırları var. Ayrıca bu ona 111 metrelik bir boy ve 6000 tonluk ağırlık vermiş. Gayet büyük. Bizim reis sınıfı 68 metre boyunda. Tabi bu da epey bir silah yükü taşıdığı anlamına gelir. Silahtan kasıt torpidolar değil, taşıdığı 3500 kilometrelik nükleer K-4 füzeleri. Bu füzelerden tam olarak 4 tane taşımakta. Daha ufaklarındansa 12 adet alması mümkün. Denizaltılar aniden saldırı yaparlar. Nereden çıktığı bilinmeyen füzelerin vurulması ekstra zordur. Sayıları bu yüzden az gelmesin. Gelse bile 4 adet nükleer füze Pakistan'ı cehenneme çevirebilir. Hava üsleri, tersaneler ve deniz üsleri önemli yerler için büyük problem. Tabii Pakistan bunun zaten farkında. Önlemlerini almıştır. Devam edecek olursak denizaltı 6 adet büyük ağır torpidoya sahip. Aslında amacına bakıldığında bu sayı normal gelebilir. Amacı nükleer saldırı ama yine de boyutuna göre az bir sayı diyelim. Donanmalar için iyi haber. Ek olarak denizaltının kulağına ve gözüne bakarak bitirelim, yani sonarına. Bu sonar yine genelinde olduğu gibi Hindistan üretimi, adı USUS. Lakin hakkında pek bir bilgi yok. Sadece denilenlere göre iyi bir sonar. Ruslarınkinden iyi olduğu bazı kaynaklarca belirtilmiş. Hindistan bu ara uzay olarak bile ataklar yaptığı için yalanlamak zor. İç sistemlerinin ve sonarının gerçekten iş yapabileceğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak Hindistan yeni geliştirdiği nükleer canavarını az daha hiç etmek üzereydi. Olayı biraz daha geç fark etseler, gerçi zaten geç kalmışlar, denizaltıyı baştan yapmaları gerekebilirdi. Şu anda tamir etmiş durumdalar ama söylediklerimi unutmayın. Deniz suyu ve elektronik asla birleşmemesi gereken iki şey. Koruma olmadığı sürece durumları görüyoruz. Bu olay bize Hindistan'ın üretim yeteneğinden çok işin diğer taraftaki durumunu gösterdi. Pek parlak değil. Pakistan eğer adımları doğru şekilde atarsa bu ülkenin üstesinden gelebilir. Sadece teknolojiyi yakalamaları bile yeterli. Bakalım biz desteklerimizi nasıl vereceğiz? Şimdilik sona geldik diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.